Herkese yeniden merhabalar. Bugün çok kolay, çok pratik, çok da lezzetli bir tarifle geldim. Kolay börek yapacağız. Hem de fırında kolay, yufka açmadan, tek tek yufkalarla uğraşmadan kolay bir börek yapacağız. Ve hemen yapımına geçiyorum. 2 su bardağı suyumu kabıma aldım. 1 yemek kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 yemek kaşığı sirke ekliyorum. Sirke eklememin sebebi biraz daha çıtır olması içindir. Ve üzerine klasik su bardaklarıyla unumu ekliyorum. 4 su bardağı unumu ekledikten sonra spatula yardımıyla iyice karıştırıyorum. Yumuşak bir hamur olacak. Böyle ele yapışan yumuşak bir hamur olacak. 4 su bardağı un ekledim. 5.'yi de azar azar ekleyeceğim. Kıvamına bakarak ekliyorum. İyice çırptım, bu şekilde kıvamına baktım. Biraz daha gerektiği için ve 5. su bardağı da bu şekilde azar azar ekliyorum. İsterseniz bu hamuru mutfak robotunda da yapabilirsiniz. Şimdi spatulayı çıkardım ve elimle yoğurmaya devam ediyorum. İyice unu yedirdim. Bu şekilde unu yedirdikten sonra yarım çay bardağı sıvı yağ böyle azar azar onu da ilave ediyorum ve hamurumu toparlıyorum. Hafif hafif böyle ellerimi yağlayarak unumu 1 dakika boyunca bu şekilde toparlıyorum. Biraz yoğurduktan sonra görüntüde gördüğünüz gibi hamurumu çırpmaya başladım. Böyle hamuru katlayarak vura vura ve çırpa çırpa yoğuruyorum. Görüntüde gördüğünüz gibi arkadaşlar, siz de bu şekilde yapın. Yani yumuşak bir hamur olduğu için bu şekilde yoğurmamız gerekiyor. Çok fazla hani elimizi böyle batırıp yoğuramıyoruz. Ele yapışıyor. Böyle çırparak yoğurursanız çok daha kolay olacak. İsterseniz elinizi hafif ya unlayın ya da birazcık yağlayabilirsiniz. Elinize yapışmaması için tam da kıvamı bu şekilde olacak. İyice bakın, görüntüsü bu şekilde. İyice toparladıktan sonra üzerine bir poşet geçiriyorum ve örtüyorum. Kenarda bekletiyorum iç harcını hazırlayana kadar. İç harcına mantar kullanacağım. 800 gram mantarımı böyle doğruyorum. Kuşbaşı kuşbaşı gibi doğruyoruz bu şekilde. Çok minik minik yapmıyoruz ki, çünkü mantar kavrulunca küçülüyor. Çok küçülmemesi için böyle uzun uzun doğruyoruz. Saplarından ayırmadan. Mantarımı yıkadım. Bu şekilde hepsini doğrayıp hemen tavamı ocağa aldım ve sıvı yağ ekledim. 6-7 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekledim. Mantarımı da ekliyorum. Ocağın altı açık. Yağım da baya sıcak. Sıcak yağın içine mantarlarımı aktardım ve yüksek ateşte pişiriyorum. Mantarlarımızın kararmaması için bu şekilde olacak arkadaşlar. Yüksek ateşte olacak. Mantarlar önce suyunu salacak, sonra suyunu çekecek. Suyunu çektikten sonra hemen soğanlarımı ekliyorum. 2 adet orta boy soğanımı da kuşbaşı şeklinde doğradıktan sonra ekledim ve beraber kavrulmasını sağlıyorum. Mantar ve soğan iyice kavrulduktan sonra baharat ekliyorum. Altını kısmıyoruz. Pişene kadar altını kısmıyoruz. Bu aşamada altını kısabilirsiniz baharat eklerken. Pul biber, karabiber, biraz zerdeçal ve tuz ekliyorum. Tamamen bunları damak tadınıza göre az veya çok ekleyebilirsiniz. Ve tekrar karıştırıyorum. Ocağın altını kapatıyorum ve soğumasını bekliyorum. Mutlaka başka bir kaba aktarın ki çabuk soğusun. Mantarlarımız pişip soğuyana kadar hamurum da iyice dinlenmiş ve pürüzsüz olmuş. Görüntüde gördüğünüz gibi çok güzel bir hamur oldu. Hamurumu 1 dakika boyunca tekrar çırpıyorum.
yufka açmayacağımız için böyle yumuşak bir hamur olmalı ki böreğimiz rahatlıkla açabilelim diye. Ve şimdi tepsimi aldım. Altını bol yağ serptim. Ve ellerimle yağı her tarafına bulaşmasını sağlıyorum. Hamurumu hemen tepsimin içine boşaltıyorum. Yuvarlak tepsi de kullanabilirsiniz. Hamurumu hafif açıyorum. Elinizi yağlayabilirsiniz. Tepside bol yağ var. Elimi hafif hafif yağlayarak yufkama açıyorum hamurumu. Ve şimdi hazırladığım iç harcımı koyuyorum. Kesinlikle soğuk olmuş olması gerekiyor. Yoksa hamur çok fazla yayılır. Sıcaktan yani açılır ve yırtılmalar çok olur. O yüzden mutlaka mantarınızın soğuk olması gerekiyor. Bu arada isterseniz buna ıspanak da kullanabilirsiniz. Peynir de kullanabilirsiniz. Kıyma da kullanabilirsiniz. Canınız ne isterse ve evde hangi malzemeniz varsa onu ekleyebilirsiniz. Mantarımı ekledikten sonra görüntüde gördüğünüz gibi hamurun kenarlarından bu şekilde topluyorum ve kapatıyorum. Delikler varsa o delikleri de hamur yardımıyla böyle bastırarak, çok fazla bastırmayın, tepsinin altına yapışmaması için hafif hafif dokunuşlarla tepsime yayıyorum böreğimi. Gördüğünüz gibi çok kolay, çok pratik, çok da lezzetli oldu. Yani yapmamla bitmem hemen aynı oldu. Bunu kahvaltıya yapıyorum. Kahvaltıda hemen çocuklar 5 dakikada bitirdiler. Çok lezzetli oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Çocuklar da mantarı sevdiği için mantarlı yaptım. Dediğim gibi siz istediğiniz malzemeyle yapabilirsiniz. Hemen üzerine bir adet yumurtanın sarısı ve 3 yemek kaşığı süt ekledim. Böreğimin üstüne bütün o sostan döküyorum. Ve ben üzerine susam serpiliyorum. Kahvaltıda susam güzel oluyor. Simit tadı veriyor. Böreklere de yakışıyor. Hemen bolca susam serptikten sonra dilimliyorum. Kolay olsun diye fırından çıkardıktan sonra kolay dilimlenebilmesi için bu işlemi yapıyoruz. Çünkü fırından çıkardığımızda çıtır oluyor, sert oluyor biraz. Bekledikçe daha da yumuşuyor. Onun için önceden böyle dilimleyebiliriz. Dilimledikten sonra hemen fırınıma atıyorum. 190 derece fırınına attım. Altı üstü pişene kadar, kızarana kadar pişirdim. Görüntüde gördüğünüz gibi çok da güzel piştiler. Şimdi çizik attığım yerlerde, yani dilimlediğim yerlerden tekrar dilimliyorum. Ve görüntüsü bu şekilde. Görüntüsü de tadı da şahane oldu. Hemen servis tabağıma alıyorum. Ve çayım da bu arada demlenmiş oldu. Şimdi koyacağım ben. Çocuklar da kahvaltıda afiyetle yiyecekler. Hafta sonuna güzel oldu. Mutlaka siz de deneyin. Zor tarifler aramıyorsanız bu sizin için çok kolay, çok pratik, çok da lezzetli olacaktır. Deneyen ve yiyen herkeslere afiyetle şifalar olsun.